Bugün sizle Türk kahvesi yapıyoruz. Bu hafta benim bir misafirim var. Ve misafirim arkadaşımın köpeği. Arkadaşım tatile gitti. O yüzden onun köpeğine ben bakıyorum. Koç 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 koç. Bu Blue. Biz Blue'yla parka gidiyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Geziyoruz. Kaka yapıyoruz. Eve dönüyoruz. Ben dün gece maalesef çok iyi uyumadım. O yüzden kahve içmek istiyorum. Ben normalde çay daha çok seviyorum ve daha çok içiyorum. Ama bugün size Türk kahvesi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. O yüzden bugün birlikte Türk kahvesi yapıyoruz. Evet, şimdi ben normalde çay içiyorum ama bugün kahve içmek istiyorum ve Türk kahvesi içmek istiyorum. Çünkü Türk kahvesi sert bir kahve ve Türk kahvesi uyanmak için çok iyi. Türk kahvesi içtiniz mi? You can put it in the comments. Have you ever had Turkish coffee? And keep watching because I will ask you a couple of comprehension questions. You can put your answer in the comments and I can check your sentences. So keep watching until the end. Tamam. Türk kahvesi yapmak için bir tane cezve kullanıyoruz. Bu bir cezve. Ve Türk kahvesi yapmak için cezve kullanıyoruz. Sizin ülkenizde cezve var mı? Siz cezveyi ne için kullanıyorsunuz? Biz Türkiye'de cezveyi genelde Türk kahvesi yapmak için kullanıyoruz. Ve Türk kahvesi yapmak için Türk kahvesi kullanıyoruz. Bu bence en güzel Türk kahvesi. I don't know if I can show the brand. Maybe it will be a problem. So I'm trying not to show it, but you know, this is the classic one. Bu klasik Bu klasik Türk kahvesi. Herkes bu kahveyi çok seviyor Türkiye'de. Türk kahvesini bazı insanlar şekerli yapıyorlar ve bazı insanlar şekerli içiyorlar. Ama ben şekerli Türk kahvesi içmiyorum. O yüzden Türk kahvesinde şeker kullanmıyorum. Ama Türk kahvesi bazen şekerli oluyor. Şimdi bir de Türk kahvesi için fincan kullanıyorum. Bu bir fincan. Bu maalesef Türk kahvesi fincanı değil. Bu Türk kahvesi fincanından daha büyük. Normalde Türk kahvesi fincanı küçük oluyor. Yani böyle espresso fincanı gibi oluyor. Benim maalesef Türk kahvesi fincanım yok. O yüzden normal fincan kullanıyorum. Çekmeceden küçük bir bu değil. Çekmeceden küçük bir kaşık aldım. Bir tane kaşık, bir tane fincan, bir tane cezve, su ve kahve. En küçük gözlüğü kullanıyorum. Ateşi kısıyorum. Çünkü çok kısık ateş istiyoruz.
Böyle iyi. Böyle çok kısık ateşe fincanı koyuyorum. Çok 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 kısık ateşe. Sonra fincanı alıyorum ve bir fincan su koyuyorum. Bir fincan su ölçüyorum. Tamam. Bir fincan su ölçüyorum ve bir fincan suyu cezveye koyuyorum. Ama bu çok büyük bir fincan. O yüzden az su koyuyorum. Bir fincan suya 2 kaşık dolu 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 kahve koyuyorum. Mesela bu çok dolu bir kaşık değil. Onun üstüne ekliyorum. Bu 2 kaşık gibi ama dolu kaşık değildi. O yüzden bir kaşık daha koyuyorum. Ve benim fincanım çok büyük. Az su koydum ama yine de ekstra kahve koyuyorum. Tamam. Şimdi tamam. Şimdi kahve pişiyor. Çok az bir kere karıştırıyorum kahveyi. Tamam. Bir kere karıştırdım. Şimdi bekliyorum. Kısık ateşte kaynatıyorum. Şimdi kahve birazdan kaynıyor. O zaman şimdi kaynıyor. O zaman hemen ateşten alıyorum. Şimdi kaynıyor. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Bu yukarı 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 kadar geliyor köpükler. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Ve biraz daha bekliyorum. Biraz daha bekliyorum. Ya, tamam. Şimdi ateşten alıyorum. Şimdi bunu döküyorum ve sonra bunu tekrar ateşe koyuyorum ve tekrar kaynıyor. Yine bir sürü köpük oluyor. Evet, bence tamam. Şimdi ateşi kapatıyorum ve bardağa koyuyorum. Böyle 2 kere kaynatıyoruz. Çünkü Türk kahvesinde çok köpük istiyoruz. Türk kahvesi köpüklü güzel. İnsanlar Türk kahvesini köpüklü seviyorlar. Çünkü köpüklü Türk kahvesi çok lezzetli oluyor. Bu çok köpüklü olmadı maalesef. Çünkü bence az kahve koydum suya. Normalde bundan daha köpüklü oluyor. Ama tekrar yapmıyorum. Bunu içiyorum. Çünkü zamanım yok. Biz Türk kahvesini genelde misafirlere ikram ediyoruz. Sonra kahvaltıdan sonra içiyoruz. Yemekten sonra içiyoruz. Sonra evde içiyoruz. İşte içiyoruz. Her yerde içiyoruz. Türk kahvesi gerçekten çok lezzetli bir kahve. Ve sonra mesela bir dakika. Mesela bir dakika. Neyse mesela
Türk kahvesini içtikten sonra fincanı ters çeviriyoruz. Böyle koyuyoruz ve fal bakıyoruz. We do fortune telling with the remaining coffee grounds left at the bottom of the cup. We flip it upside down and we put it on top of the kind of small plate that comes with the finjan itself, and then that needs to cool down before picking it back up, and you pick it back up and then you kind of look at the cool shapes that appear and do a bit of fortune telling. Blue yatıyor. Bakın adını biliyor. Blue. Blue. Hihihihi adını biliyor. Blue benim işim bittikten sonra parka çıkıyor. Blue ile birlikte parka çıkıyoruz. Park bugünlerde çok güzel çünkü hava çok iyi. İnsanlar bisiklete biniyorlar. Böyle bir BMX pisti var. Sonra işte köpek parkında insanlar köpekleriyle sohbet ediyorlar. İşte orada bir sürü insan oluyor. Ben de orada oluyorum. Çünkü Blue'ya bakıyorum. Blue'yu oraya götürüyorum. Sonra tenis oynuyor insanlar. Bir sürü kişi piknik yapıyor. Çocuklar paten kayıyorlar. Sonra başka bir sürü insan yürüyüş yapıyor parkta. O da çok güzel. Ve gece de insanlar oturuyorlar orada. Böyle bir şeyler içiyorlar, piknik yapıyorlar falan. O yüzden bence çok güzel bir yer. Tamam. Türk kahvesini neden 2 kere kaynatıyoruz? Answer this question, put it in the comments, and I will check your sentences.